Batu Caves'e geldik arkadaşlar. Burası geldiniz. aslında 400 milyon yıllık kireç taşı mağaraları. Evet, Ne yukarı diyorsun? çıktığımızda göreceğiz zaten. It is a pea of a cow that they burn it. Yeah. Şu gördüğünüz köprü bağımsız asılı şekilde duruyormuş. O iki bina sallandığında o köprüye çıkıp o aradaki boşluğu göreceğiz birazdan. Binalar bayağı oynuyormuş aslında şu anda. Kendisi cennetin kraliçesi olarak bilinen Allah Allah. bir tanrıça, denizlerin tanrıçası, Aha. denizlerin kraliçesi Mazu. Bu tapınak da palavra, palavra, Tutun sakın beni. palavra, palavra, palavra. Sıkıldım bu hayattan. Restorana gittiniz diyelim. Yan masanızda milyoner bir Çinli görebiliyorsunuz. Evet. Ya da kasada çalışan bir Malaylı görebiliyorsunuz. Ya da temizlik yapan bir Hintli görebiliyorsunuz. Böyle. Ya işte Ama reklam, kokuya reklam. bak Cihan. Sen tereyağı sevmezdin. Ne oldu kokuya bak diyorsun şu anda? İnanılmaz kokuyor. Paso tereyağı kokuyor. Şimdi Orijinal bir kurabiye kokusu. Günaydınlar ya da Malezya'daki adıyla Selamat Pagi. Şu anda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dayız arkadaşlar. Önceki bölümde buraya nasıl geldiğimizi anlatmıştık. Bugün de Malezya'yı birlikte keşfedelim istiyoruz. Malezya'dan birazcık bahsetmek gerekirse Doğu ve Batı olarak iki kara parçasına bölünmüş bir ülke burası. Doğuda, yani şu anda bizim bulunduğumuz bölgede nüfusun %80'i yaşıyor. Batı kısmında da %20'si. Burayı diğer Asya ülkelerinden ayıran en büyük özellik ise tam bir kültür mozaiği olması. Burada Malaylar, Çinliler ve Hintliler yüzyıllardır inanılmaz bir uyum içinde yaşıyorlar. Sadece önden küçük bir bilgi vermek istedim ki sokaklarını gezerken, videoyu izlerken ne demek istediğimi daha rahat anlayın. O zaman hazırsanız Malezya turumuz başlasın. Biz Türklere 90 gün boyunca vize istemeyen çılgın ülke Malezya'ya tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Niye çılgın diyorum? Çünkü bu ülkede 13 tane eyalet var ve bu 13 eyaletin 9 tanesini sultanlar yönetiyor, 4 tanesini de valiler yönetiyor. Her eyaletin kendine ait bir anayasası var ve bütün bu karmaşa içinde gayet huzurlu bir şekilde hayat devam edebiliyor. Ülkenin toplam nüfusu 36 milyon ve şu anda bulunduğumuz başkent Kuala Lumpur'un nüfusu da 9 milyon. Şimdi buranın güzel özelliklerinden bir tanesi Malay halkı, yani Malezyalılar, Çinliler ve Hintliler burada bir arada böyle hiçbir karmaşa yaşamadan birlikte yaşarken kendi kültürlerine ve kendi dinlerine de hala bağlı bir şekilde yaşayıp birbirleriyle kavga dövüş olmadan hayatı sürdürebiliyorlar. Şimdi bugün elimizden neresi gelirse hepsini gezip görmeyi deneyeceğiz. Size de aktaracağız. Bakalım neler yaşayacağız. Grevimiz geldi, biniyoruz şimdi. Mis gibi de arabaymış Cihan. Acaba burada taksicilerle sorun yaşıyor mu bunlar? It's very nice actually. It's very nice because you get to feel. Batu mağaralarına geldik şu anda. Arkamızda yapı. İçeri girmeden önce nelerle karşılaşacağız bir ufak size bahsedelim istedik. Şu anda şansımıza özel bir festival var içeride. 3-4 gündür varmış festival. Hala var anlaşılan çünkü kalabalık var. O da şuymuş, yılda gelip buraya 3-4 gün insanlar ağızlarına, yüzlerine şiş sokuyorlarmış arkadaşlar. Kanca sokuyorlar. Biz biraz direkt söyledik ama olay da şuymuş, tanrılarına karşı işte onları affetmeleri için bir arınma gerçekleştirmek için kendilerine acı çektiriyorlarmış. Bu şekilde günahlarından kurtulduklarını zannediyorlarmış. O da güzel. Giriş ücretli mi acaba? Batu Ücretlidir. mağaraları. Yani Kuala Lumpur'un en önemli simgesel Wow. yapılarından bir tanesi. Kuşlar, sen kuşları boş ver Ebru'm. Anlat bakalım şuranın Hadi. hikayesini. Şimdi Batu Caves'e geldik arkadaşlar. Burası geldiniz. aslında 400 milyon yıllık kireç taşı Oha. mağaraları. Evet, Ne yukarı diyorsun? çıktığımızda göreceğiz zaten. Sen çıkar bakarsın, evet. Ama asıl mevzu buranın Hindistan dışındaki en önemli Hindu tapınaklarından biri olması. Şimdi gelelim bu devasa heykele. Bunun boyutu arkadaşlar tam 43 metre. Hadi be. Ve boyası altınmış. 300 litre altın boyayla boyanmış burası. Bunun yapımı için Hindistan'dan... Ah, maymunlara bak! Aa, maymunlar, çantalar, mantalar Aa, aşkım. Cihan, evet dikkat etmemiz lazım. Bak buranın maymunlarına hakim değiliz ona göre. Anlatıyordun güzel. Buranın yapımı Evet. yaklaşık 3 yıl sürmüş ve Hindistan'dan özel sanatçılar getirilmiş. Allah Allah. Yani hani bir heykel yapalım, geçiştirelim dememişler. Değil. Bayağı uğraşmışlar. Bunu nasıl yapıyor? Buna göre tezgah da yok.
Yatırmış da olmaz. Yerinde mi yapmış bu böyle yukarıda? Altın suyuna mı batırılmış dedim bu? Altın boyasıyla boyanmış. 300 litre altın boya ne demekse. Ben altın suyu diye okudum. Herhalde aynı şey ikisi. Olabilir. Şimdiden gel birkaç maymunu ayarlayalım bize sataşmasınlar çıkarken. Gözünü seveyim bak. Ay Cihan ya şunu mu Al falan onları al. alırlarsa? Ekmeğimizde insanlar biz turist değiliz. Bize turist muamelesi yapmasınlar. Burada birazdan göreceğimiz ve şu ana kadar görmüş olduğumuz maymunlar uzun kuyruklu makak türünde maymunlarmış ve daha önceden DNA kopyalaması şeklinde üretilen doli var ya, koyun doli. İşte bunlar da uzun kuyruklu makaklarla doliden sonra üretilen ikinci yapay hayvanmış. Çin'de üretilmiş bunlar da. Yani bunları da kopyalamışlar daha doğrusu. Hatta 2 tane kopyalamışlar bu maymunlardan. Bunların özelliği de buymuş. Ama Şu çok ikili tatlılar. diyebilir miyiz? Şu Bak, ikili. Birçok maymun gördüm. Bunlar gerçekten çok tatlı ya. Daha küçükler. Ondan dolayı mı acaba? Bilmiyorum, daha böyle sevimliler. Bir o kadar da yırtıcılar ama. Valla. Evet. Neyi yırt? Valla buraları var ya, yıkarım benim bir şeyimi alırlar. Bak geliyor. Makako. Oo Cihan. Makako. Bak, karışma. Karışmayalım. Öncelikle çok bulaşmayalım hayvan. Sen mi maymun, ben mi maymun ha? Evet, giriyoruz bakalım. Hadi. 300 basamak mı var? Hayır. Şu Evet, taraftan kulvarları çıkalım mı? şaşırdık şu anda. 1, 2, 3, 4 kulvar var. Orta kulvardan yürüyoruz. Abi çok dik buraya. Evet. Anu. Şimdi buranın asıl meselesi arkadaşlar bu merdivenler. Şimdi normal merdiven basamakları gibi düşünmeyin. İnanılmaz dik. Ve 272 basamak çıkacağız. Çık bak şöyle En yandan güzel tarafı ne görsünler. biliyor musun? Nedir? Gri, sıkıcı merdiven renklerinde değil, basamaklar değil. Hepsi renkli renkli. Gökkuşağı renklerine boyanmış. Vay be. O yüzden ne diyoruz? Pembeyi çıktık. Birinci bölümü Yeşili çıktık. çıktık. Ne diyorsunuz, duymadım ben. Pembeyi çıkıyoruz. Ha. Yeşili çıkıyoruz. Güzel. Kendimizi bu şekilde avutuyoruz. Bir de asansör olaydı. Bayağı dik çünkü. Ben buraya koşarak çıkarım Cihan. Yok yapma. Yani bayağı dik ya. Dağa tırmanıyor gibi hissediyorum ben Evet, şu anda. çok dik. Nasıl? Gerçekten Size o bu ne derinliği ya? anlatamıyorum ama gösteremiyorum. Anlayın işte. Yani şöyle göstereyim bak. Normal merdiven. Buranın merdiven. Abi bunun bir açısı olur. Bu niye bu kadar dik yapmışlar? Basamaktan çalmak için. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi burası aslında bir nevi haç merkezi arkadaşlar Hindular için. Özellikle Güney Hindistan kökenli Hindular için. Evet. Şimdi ben düşünüyorum yaşlılar buraya nasıl çıkacaklar? Abi yaşlı yok bak. Zaten etrafına bak. Haca diyorsun yaşlılar gelmiyor gençler geliyor. Yani belli bir yaştan sonra onlar daha iç dünyalarında yaşıyorlardır. Buraya çıkacağıma Ya da gençliklerinde çıkmışlardır. çıkmışlardır. Ben şimdiden bittim bak. Ne sigara var ne alkol var. Arkadaşlar ben de bittim. Helal olsun bu insanlara ya. Aa bu ne ya bacaklarım şişti. Aa bak heykeli bir de arkadan gördük. Artık Of, görsek çok de güzel gamlemeyiz. Cihan. Güzel. Keşke şu şovları da görsek. Festival dahilinde böyle hareketler, danslar, manslar oluyormuş ya. Evet onlar güzel olur da kanca manca işine girmesek iyi olur. Kancayı da görsek olur diyor. Adamın canı yanmıyor ki o anda. Adam o anda arındığını düşünüyor aşkım. Can yanma duygusu onun daha sonra geliyor. O da doğru. Bu arada girişte herhangi bir ücret ödemedik herhangi bir şeye. Evet aslında buraya gelirken ücretli olduğunu düşünmüştük ama ücret ödemedik. Acaba bir festival zamanına falan denk geldiğimiz için olabilir mi? Bilemedim. Şal mal falan onları da itelemeye Ha çalışma. onu da onları, bunu söyleyeyim. alacaksın falan Hayır gibi. hayır alıyorsun aslında. Aa. Şimdi burası bir tapınak olduğu için normalde şortla ya da omuzlarını kapatmayan herhangi bir şeyle giremiyorsunuz. Omuzlarınız kapalı olacak, bacaklarınız kapalı olacak. Gelmeden önce yanınıza bir şeyler alın yani. Senin Benim üstün- omuzum kapalı. Herkes kapalı doğru. Niye etekli teyze var orada? Cihan Aha Ebru'nun arkadaşlar. Ebru da onu bırakıp yürür ya. daha fazla yapamayacağım. Hadi git teyzelere kafa tutsana. Ben elimi Niye? tutmadan çıkarım de. Ha. Doğru. Şimdi insanlar diyordur ki ne demek istiyorsun? Ebru arkadaşlar şu kızlar, kadınlar var ya önde bak ellerini tutarak kafalarında bir şey taşıyorlar. Ebru eliyle tutmadan taşıyor işte. Evet bütün yol. 8 kilometre taşımışlığım var. Vallahi şaka maka merdiveni de çıktınız bizimle ha. Millet şu anda evde yoruldu ya izlerken. Ay çok yorucuymuş. Geldik Kırmızıya Cihan. Kırmızı. Bu arada renkleri tutuyorsun aklında ha. Sa sa re re mama papa re re mama papa ni ni mama papa ni ni sa 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 ni da pa ma ga re ma pa pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga za re ma pa mama pa ma pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga za ni sa re
Magari mama ni da mama bani sari magari sani da Ne oldu? Elimi bir attım, maymun çıktı şuradan. Abim ne yaptın ya? Dikkat et. Bu dükkanı güzel yere kurmuşlar. Bir şey. Turşu mu lan bu? Şşş. Seveyim Hayır, mi? saldırmak nedir ya? Saldırmak oluyor mu hiç kanki? Ne haber? İnsan birazcık ne olur? Evcilleşir ya da evrimleşir. Biraz insan ol yahu. Kal böyle kal. İnsanlıkta bir şey yok. Biz 40 yıldır insanız, bir şeyini göremedik. En temizini o yapıyor. Ne Bak yaptı? bak bir şeyler yapıyor. Oh düşün. Neyse daha çok vardır, gidelim gel. Ama bu pek bir uysalmış ya. Sev hadi sev. Kafanda taşı, elinde tutmadan. Seveyim mi? Yok sevme ya. Kuduz atışı mutluca şimdi Aa, uğraştırma bizi. gözlüklere dikkat edelim. Gözlükleri alıyorlarmış kafadan. Sen dikkat et, benimki sahte gözlük. Sen orijinal aldık. Bana almadı aslında. Kendine aldı bunu. Ee? Ondan sonra yüzüne yakışmadı. Küçük geldi. Sonra bana verdi. Ben Sen- de istemedim çünkü ben böyle pahalı bir şey kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Aşkım vergiden Sürekli düştük, böyle bir KDV'den şeyi, düştük. Rahat ol ya. bir şeyi böyle sürekli aman çizildi mi? Yani ben bir malın kölesi olmayı sevmiyorum açıkçası. Malın kölesi değil. Ebru'ya abicim 250 liralık gözlüğü vereceksin, takacak, gözlerini bozacak. Ondan sonra 500 bin lira olacaksın göz ameliyatı masrafı. Ebru'nun kafa böyle çalışıyor. Bu sadece gözlükle geçerli bir şey değil. Ben bir şeyin pahalısını sevmiyorum. Bırak iç meselelerimizi buraya şey yapmayalım. Dök. Neyse geldik. Dökmeyelim, girdik. Geldik. Oh Bir serinlik karşılıyor mağaraya girer girmez. evet. Sigara içmek yasaktır tabelası gözüm aldı. Tanrı Shiva'nın gölgesinde. Baksana da merdivenler de devam ediyor ya. Bu işin rengi, tadı kaçmaya başladı artık. İnçik inçik onu öyle. Hediyelikçiler. Bu başta gördüğümüz heykel Hindu savaş tanrısı Lord Murugan heykeliymiş. Sanırım yanlış söylemedim. O Cihan. Yarasalar falan var. Kamera acaba iyi çekiyor mu şu anda? Karanlık ya biraz. Yok güzel. Güzel güzel. Evet, Hindu dininde hac niteliği taşıyan Batu mağaraları burası arkadaşlar. Dünyanın en büyük mağara mabet alanı. Gerçekten büyükmüş ya. Hani bizim Türkiye'de gördüğümüz mağara mabet alanlarına kıyasla baya büyük bir yer. Bizde genelde böyle küçük kilisecikler oyulmuş kayaların içinde veya mağaralarda görürdük. Burası stadyum gibi. Birazcık insanı tedirgin de ediyor. Niye? Çünkü herhangi bir koruma alanı yok yani. Yukarıdan bir yerden bir taş düşse. Evet bak yukarıda hava boşluğu oluşmuş. Yağmur suyuyla. Şuradan 400 geçen milyon ayrıca yıllık. 400 milyon yıllık burası. Evet. O bilgiyi nereden alıyorlar? Aşkım 400 milyon yıl be. 400 yıl, 4000 yıl falan Evet değil yani. 400 milyon yıllık. Aa tavuğa bak. Hani? İşte uçan tavuklar aşkına. Şimdi Hindulara gelmiş diyor ki neden bir Gel, bana öküz gel. Gel ya da bakayım. dana kadar ilgi göremiyorum ben? Neden neyi kadar? Bir dana, bir öküz, bir inek kadar ilgi göremiyorum ben İlgi diye. görmüyorum. Daha çok satır görüyorum diyor. Ama yok, keyfi yerinde baksana. Zıpıdık zıpıdık dolaşıyor. Hindular burada terliklerini, ayakkabılarını çıkarıyorlar ama turistlerin hiçbiri çıkarmamış. O yüzden biz de çıkarmadık. Ben ayakkabı yeni aldım ya, buraya geliyorum diye aldım. Süper. Şuraya çıkacak mıyız Can Bak yine? oradan geçenler niye geçiyor? Bu ayrı bir geçiş ve şey alanı olabilir mi? Olabilir. Ticket diyor bu. Ticket diyor. Bak saçlarına bir şeyler sürmüşler. Ne acaba o? Bilmiyorum ama sarı giyiyor herkes. Bilseydik sarı giyerdik biz de. Uzak Doğu gezimizin son merdivenlerine çıkıyoruz diye umut ediyorum ben. Merdiven üstüne merdiven. Ah, Şunun güzelliğine bak, şunun güzelliğine. Cuara mı içiyor? Ne yapıyor ya? Kapçı kuşu. Kuş eti iyidir bak bak. Omuz silkiyor bana. Ya şuna bak. Şunun bir- güzelliğine bakın ya. Gel. Gel lan. Bıyıklı. Buraları bir şeyler bağlamışlar. Sanırım Bence burada ne biliyor gelip musun bu? dilek diliyorlar işte. Bence bu çocukları olmayanlara çocuk yapan tanrı. Ha, öyle diyorsun. Aa olabilir evet. Tabii ki. Yani Hint tanrılarına çok yakın değilim ama ne olduklarını bilirim. Rahat ol. Evet olabilir. Baba nasıl gidiyor bak.
Şunlar bizim kamp yaptığımız yerlere de gelseler ne güzel olur be. Değil mi? Bütün gün kovalamaca oynarız. Ha bak burada da mum yakıyorlar. Burada da yine adaklar mı diyorsun? Evet. Ama şu boyalar ne? Onu bilmiyorum. Sor teyzeye. Teyze görünmek istemeyebilir ya. Teyze bak alnında beyaz işaret var. Gel yapalım sana da. Arkasında belediye logosu var bak yapar bu abla. Yürü ya. Birisinin külü mülü olmasın mı? Olabilir. Abimin külleri diye. Şey gibi kokuyor. Alçı Bak gibi. şu çocuğa sorabilirsin. Ha adam kadın yapıyor. Geldi adak mum yakıyor. What is this? This is called tirinura. Tirinure. It is a pea of a cow that they burn it. Yeah, they burn it and make it as an ash. Yes. So we put like this. For good luck and for For the benefits, like cool your mind, kind Right. of like this. Yeah. bıdık spor. Yapma yapma. Mira, Emi, el frío que hace, lleva guantes. Ne haber lan? Lan tamam. Evet son sözleri alalım burasıyla ilgili. Batu mağaralarıyla ilgili. Şimdi burası bir tapınak değil bence sadece. Aynı zamanda bir doğa harikası, bir sanat eseri efendim. Bir ve mabet. de kardiyo demek. Evet güzel sporumuzu yapalım sabah gezisine. İlk buradan başlayalım diyorsanız bence de çok güzel bir yer. Beğendik. Güzel. Evet çok güzel. Turistik Malezya'ya gelirseniz görülmesi gereken Mutlaka bir yer. görülmesi gereken bir yer. Ben çok sevdim. Güzel. O zaman nereye gidiyoruz şimdi? Bilmiyorum. Ben de Bakalım. bilmiyorum. Bir bakalım. 2004 senesine kadar dünyanın en uzun binası unvanını taşıyan Petronas Kulelerine geldik şu anda. Şöyle bir bakın boynunuz ağrımadan. Ebru'm bir göstersin. Bina 98 yılında yapılmış. 2004 yılına kadar dünyanın en uzunuymuş ve şu anda da yine dünyanın en uzun ikiz kulesi unvanını taşıyan bir bina. Çok acayip bir bina arkadaşlar. Bu gel yaklaş çok uzaktasın gel. Korkuyorum bu yükseklikten. Şimdi niye geldik buraya? Aşkım niye geldik buraya? Niye geldik? Çünkü burası Malezya'nın simgesi. Malezya'nın simgesi, Kuala Lumpur'un simgesi bir bina burası. İçerisinde alışveriş merkezleri, efendime söyleyeyim işte iş hanları, ofisler, mofisler bir sürü hikaye var. Biz buraya şunu bulmaya geldik. Yukarıda bir köprü var ya bebeğim bak. Şu gördüğünüz köprü bağımsız asılı şekilde duruyormuş. O iki bina sallandığında o köprüye çıkıp o aradaki boşluğu göreceğiz birazdan. Binalar bayağı oynuyormuş aslında şu anda. 450 metre boyunda bu bina öyle oynayıp duruyormuş. Bu arada bunun temeli de 150 metre aşağı gidiyormuş. Yine dünyanın sayılı temellerindenmiş. Şimdi ne müteahhitler ne mimarlar uğraşmış bu binaları yapmışlar ama gelsinler şöyle hareketlisini yapsınlar bakalım ne. Orijinal kule. Orijinal kule. Tek kule mek kule ama hareketli kule. Böyle yalandan harekete benzemez 3-5 santim. Çok merak ediyorsun sen. Çok merak ediyorum ben. Çünkü Evet, ben de gerçekten merak orada ettim. müthiş bir mimarlık ve Evet. müteahhitlik örneği göreceğiz aşkım. Hareket etmesi nedir ya? Değil mi? Yani Çok rüzgarla enteresan. hareket eden bir binayı şu anda oradan canlı canlı hissedeceğiz. Boşluk varmış böyle o köprülerin arasında. Gelip görmek lazım buraları da ya. Bir ilk başta böyle çok uzak geldi bana. Dedim ki ne gerek var aslında bir yapıyı görmeye gidiyoruz, bir bina görmeye gidiyoruz. Evet. Ama baktığınızda dünyanın en büyük ikiz kuleleri unvanını da taşıdığına göre canım, bunlar gelip bakmak, özel. görmek lazım. Mesela şimdi Mısır'daki piramitleri Evet. uzaylıların yapmadığını Ha, varsayarsak öyle diyorsun. o da bir insan eseri sonuçta. Doğru, doğru Bu da bir söylüyorsun. insan eseri. Bizde yalan yok yavrum. Bizde her şey doğru merak etme. Evet, benim anladığım kadarıyla bir kısım normal bina gibi olacak böyle 4-5 kat. Şöyle pahalı mağazaların bulunduğu bir AVM binası gibi. Bayağı da var bak şöyle. Daha sonra orada bitiyor bina olayı. Kuleye bağlanacağız. Kule de bir bina aslına bakarsak ama nasıl bir bina? Burada ofisler varmış, mağazalar varmış, yaşayanlar varmış. Yaşayanlar mı? Evet, yaşayanlar da varmış. Evde var ha. Hı hı, var da Vay var be. yani arkadaşlar. Zaten İnanılmaz. 88 katlı bir kulede bir zahmet her şey olsun ya.
Yani. Palavra, Palavra, palavra. Tutun çakın beni. Palavra, palavra, palavra. Sıkıldım bu hayattan. Palavra, palavra, palavra. Ne zaman gideceğiz plajlara? Palavra, 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 palavra. Palavra. İnanmam. Evet, Biz geri niye dönüyoruz. şuradan çıkmıyoruz da Evet, burayı böyle dolanıyoruz, dönüyoruz? bakıyoruz aşkım. Bakıyoruz. Köyden geldik ya. Ya şurada gelen herkes köyden geldi. Kimse 88 katlı yerde oturamaz ya. Değil mi? Maksimum 40. Bizim otel kaç kat? 22 kat. 45 kat var. Ay ne güzel çocuk kıyafetleri var. Tamam bulduk. Petronas Twin Towers Visit. Evet o biziz abi. Petronas Twin Sky Experience. Oh geldik. Evet bakalım ne kadar bilet parası vereceğiz. Ne kadar? Bilet. Ha, ücretli mi? Allah Allah. Bildiğim kadarıyla ücretli. Ne veriyor ki ücret karşılığında? Şehir manzarası. Bir kat daha aşağı inmemiz gerekiyormuş. Kulede yukarı çıkabilmek için. Aa ilk defa bu kadar dar bir yürüyen Aa. merdiven görüyorum. Değil mi? Ben de şeye şaşırdım. Adam yukarı çıkmak istiyor. Sen adamı niye sürekli aşağı indiriyorsun ya? Değil mi? Yani Bir kısa yoldan bağlantı kur bir yerden. şey yapıyor işte. Binayı daha yüksek göstermeye çalışıyor. Ya anladım onu. Aa sıra var burada. Ne sırası? Çıkma sırası o zaman. Abo. Yok o başka bir şey ya. Bu işe alım falan mı? Başka bir şey değil mi bu? Vallahi her şey olabilir ya. Neyse dur gel arkaya bakalım. Dolu mu Aşağıya yani? in. He? Şuradan aşağıya in. Aa bugün dolu diyor. Olaya bak. 29'u. Aa yarın geleceğiz buraya. Şimdi Tom Cruise olmak vardı işte. Ne yapalım? Kaça alayım yarın? Yarın yine mi geleceğiz? Ne yapalım? Kapalı şey yani dolu. Taşıma kapasitesinin üzerine çıkmak istemiyorlar yani. Evet, Ebru'dan alalım yeni haberleri. Bugüne maalesef bilet kalmamış arkadaşlar. Nasıl bitmiş hiç anlamadım yani bu kalabalık neden var? Çünkü birazcık internetten baktım hani çok mu bir şey kaçırıyoruz benim niye bundan haberim yok diye. Evet. Yani hiç de bir şey yok bence. Yani. Hani yok sallanıyor, yok bilmem ne. Öyle şeyler de yok. Evet, Biraz son durum. sanki Evet, pazarlama gibi geldi bana. Yani yer kalmamış. O yüzden giremedik. Giremedik arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi başka yerlere gideceğiz. Yani o zaman gezimize devam ediyoruz. Siz gezerseniz bize fotoğrafları, videoları atın. Biz gezemedik. AVM'ye gelmişken yemek yiyelim dedik. Açıkçası bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum. Şöyle bir makarna. Bakar mısın Cihan? Peynir mi bu nedir böyle tereyağlar? İnanılmaz. Bunlar çok güzel. İtalya şokta, yine şokta. İtalya her zaman şokta. Ve bol peynirli bir pizza geldi. Bunların hepsi 400 lira bu arada arkadaşlar. Evet, ben de oraya şok oldum. İnanılmaz. 400 liraya böyle bir pizza, bilmem ne, kola, böyle bir AVM'de diyorum. Ki normalde lokal yemekler dışarıda bu kadar pahalı yani. Bundan da pahalı hatta. Bir yerde bir yanlışlık var ama çözeceğim ben bu şekilde. Dur. Sen ne büyüksün ben Kuala Lumpur. Cihan çok güzel görünüyor. İyi iyi. Ye bakalım Ben görelim. yemeğimizi yiyelim ve gezimize devam edelim. At Çünkü bakayım. enerjimiz kalmadı. At bakayım. Ya, O kadar ha? inanılmaz güzel. Allah Allah. İnanılmaz. Allah Allah. Tam bir Sivas İngili. Benziyor tipi. Yemeğimizi yedik. Afiyet olsun. AVM'den çıktık arkadaşlar. Karşımızda hemen bizi şöyle güzel bir göl karşıladı. Şu anda çok sakin görünüyor ama akşam inanılmaz bir eğlence dönüyormuş burada. Allah Işık şovları, sular, fışkırtmalar falan. Biz o saate kadar kalamayız ama siz gelirseniz bizim yerimize de izleyin. Biz şu anda çok güzel bir yere gidiyoruz ve Cihan'cığım belgesel modunu açtı. Çok da güzel değil aslında. Benim belgesel notlarım genelde tarihten böyle daha acıklı bilgiler verir ama neyse alalım. Ama devam. sonunu düşünürsek çok güzel. Orada bir Sonu- bağımsızlık olmuş, Bağımsızlık. bayrak çıkmış falan. Onları düşündüğümüzde çok güzel. Neyse ben zor tutuyorum kendimi. Oraya gidene Evet, kadar zor zor tutuyor. tutacağım Zor ama tutuyor şu anda. vardığımızda Anlatmak anlatacağım. istiyor hemen sabırsızlıkla. Bir hikaye anlatacağım. Şimdi taksi çağıracağız, yine Grab'i çağıracağız. Bir 4 kilometre uzaklıkta. Hemen gidelim. Akşam olmadan size orayı da gösterelim. Çünkü Cihan duramıyor şu an. Bakın titriyor bak titriyor. Titriyorum. Titriyor şu an. Yeter ki tarih olsun, yeter ki tarih anlatsın. Ya bu biraz eski bir tarih. Bahsetmek istiyordum insanlara. Bilmeyenler ben de çünkü bildiğim bir şey, bildiğin şeylerin üstünden geçtiğin zaman her yeni yaşta onları tekrardan hatırladığında Daha daha farklı. farklı anlamlar sende uyandırıyor. Şimdi hatırladığım tarih bende daha böyle bir sinir ve agresyon yarattı. İnsanlara da bulaştı. İnsanlar da sinirlendi. Niye tesadüfen sinirleniyorum ki?
Hadi taksi çağır, çok konuşma hadi. Hadi hadi. Neredeyiz şu anda bebeğim? Merdeka Meydanı'ndayız. Merdeka Meydanı'ndayız. Ne demek Merdeka Meydanı? Özgürlük demek. Özgürlük, Bağımsızlık Parkı demek. Ben sana böyle arada bir sorularla destek alacağım. Tabii Çünkü ki, lütfen. güzel bir tarihi bir bilgi vereceğim. Tarih sevmeyenler şu anda lütfen ileri sardırsın. İleri sarmasınlar çünkü Malezya'ya gezeceklerse bunları bilmeliler. Bilmek zorundasınız. Şimdi bütün bu hikayeyi anlamak için öncelikle şöyle bir tarih severlere çok küçük bir bilgi bırakacağım. Onlar oradan başlasınlar araştırmaya. 1600'lü yılların başlarına gitsinler abi. Hollanda Doğu Hindistan şirketi diye bir şirket var. Tamam mı? Bu şirketi ve Britanya Doğu Hindistan şirketi. Bu iki şirketi bir araştırsınlar. Bu iki şirket benim bildiğim kadarıyla dünya tarihinde kapitalizmin vücut bulmuş halleri. Tamam, bu adamlar deniz aşırı bütün malların, esirlerin, ticaretin taşınması, alınması, sömürülmesi bütün olaylar orada başlıyor. İşte ondan sonra gel 1600 yıllardan bugüne kadar devam eden etkileriyle birlikte şu anda son olarak 1850 yılında, tamam mı? Hızlı geçtim oraya. 1850 yılında bizim bulunduğumuz Kuala Lumpur'un neydi şeysi, Türkçesi açılımı? Çamurlu kavşak. Çamurlu Kavşak'mış bu Kuala Lumpur şehrinin Türkçesi. 1850 yıllara kadar bu şehirde kalay madenciliği yapılıyor arkadaşlar. Ve kalay madenciliği yapılırken toprağın içini dışına çıkara burası çamur banyosu haline geliyor şehir. Daha sonra bu şehrin bu kaynaklarını duyan İngilizler, benim arkadaşlar da çok var İngiliz, severim. Ama onlar hariç, bu İngilizler geliyorlar, tamam mı, buraya, artık o kimse onlar. Bu madenleri duyup zaten dünyanın her yerindeki bütün madenlere sinek gibi atladıkları için buraya da atlıyorlar 1850'li yıllarda. Burada maden işletmeleri, faaliyetleri başlıyor ve bu adamlara buradaki insanların sayısı yetmiyor. Bunlar 19. ve 20. yüzyıllarda Çin'den ve Hindistan'dan bölgeye çalışması için insanlar getiriyorlar. Gemilerle binlerce, on binlerce insanı buraya getiriyorlar ve buradaki halkın şu anki durumunu ta oradaki o sömürgeci hareketler oluşturmuş oluyor. Yani ülkenin demografik yapısı, yani bugün burada yaşayan %60, %70 Malay, Malezyalılar, %20, %25 Çinliler ve 10-15 dolayında Hintliler ve diğer etnik gruplar, bunların hepsinin, bu milliyetlerin burada karışmış olma durumu ta o zamanlardan gelen bir durum. Şimdi ne oluyor? İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Bu İngiltere'nin sömürgesi halinde burası devam ederken İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği zaman 1939 yılında Japonya burayı 1942'de istila edince İngiltere ister istemez Dünya Savaşı'nda o anda yaşanıyor oluşundan buradan herhalde güçlerini birazını geri çekiyor ve Dünya Savaşı bitiyor ve 1957 yılında İngiltere tekrardan buraya dadanalım diyerekten buraya ayak bastığı zaman bir de bakıyor ki Malezya onun bıraktığı Malezya değil. Artık Evet. vatandaş burada, halk burada uyanmış. Bazı hakları kendinde bulabilmiş ve demiş ki biz demiş demek ki İngilizler yenilebilen bir ülke, bir krallık diye yeni bir bakış açısı oluşmuş burada. Halkın içinde bir özgürlük, bağımsızlık ateşi oluşmuş. 1957 yılında İngiltere buraya tekrar geldikten sonra arkadaşlar burada artık eskisi gibi sömürge bir ülke olarak burayı kullanamayacağını anlıyor ve ülke bağımsızlığını ilan etmiş oluyor o tarihte. Bu gördüğünüz bayrakta 30 Ağustos gecesi buraya dikiliyor. Burası bir bağımsızlık meydanı olarak Kuala Lumpur'a bir hediye olarak kalıyor. Bu gördüğünüz büyük meydan. Meydanın çevresindeki bu gördüğümüz bak Batı mimarisi özellikleri taşıyan binalar var. Her ne kadar kubbeleri Rusya ve Mimar Sinan'dan çalıntı olsa dahi burada işte İngiliz binalarıymış bunlar. O dönemin İngiliz işte ne bileyim kamu binaları vesaire gibi. O binalar İngiltere'nin gücünü gösteren binalarmış bunlar o zaman. Bunun arkasında da ona bakarsan Çin binaları var. Ben burayı zaten o yüzden sevdim. Bu Çinliler, yeşillikte de Hindiler. Ha. daha önce İngilizler kriket oynuyorlarmış. Öyle mi? Evet. Gelsinler halı saha yapalım. Gelsinler. Yapay zekaya sorduk. Bu koca meydanda görüyorsunuz hiçbir şeyin olmadığı bu meydanda şöyle bir betondan bir yol var. Bu neden var? Bizim mantık bunu çıkaramadı. Yapay zeka bunu da bilirse Hemen soruyoruz. kendisine köfte ısmarlayacağım bu akşam. Analizlerde Bilemez ya, o kadar değil ya. bekliyoruz. Merdeka Meydanı'ndaki bir yol nedir? Gördüğünüz beton şerit aslında eski bir kriket sahası alanıdır. Tamam, onu biliyoruz. Tarihi geçmişi Merdeka Meydanı İngiliz sömürge döneminde buraları biliyoruz. Kullanım amacı üzerinde durduğunuz beton şerit kriket sporunda topun atıldığı ve vuruşun yapıldığı merkez bölgeyi temsil eder. Malezya kriket tarihi için oldukça sembolik bir öneme sahiptir. Vay vay vay. Gidiyor muyuz? Malezya'da kriket oynanıyor muydu ya? Sri Lanka'da falan oynanıyor. Kriket nasıl bir Hindistan'da. oyundu ya? Kriket şey ya, elinde iple koşturuyorsun. Uçurtma mıydı o? Burada 7 defa bağırmışlar 1900 kaçtı? 50 1957'de yılında. canım. 57'de.
7 defa. Merdeka, 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 merdeka. Merdeka yolları taş. Bana bakma benim yarim var. Zort zort. Şura çok güzelmiş Cihan. Evet. Aa, harika, baksana yapılara. Evet. Buraları gezemedik. Restorasyon çalışması var. Ay şunlara bakınız. Uyanıklara bak, hemen nasıl geldiler. Çapon balığı dedikleri bu mu? Burası Evet, Çinisi, Çaponiçi, yine enteresan bir yere geldik arkadaşlar. Sen anlat bakalım, bölgeyi sen anlat, buralara sen hakimsin. Güneydoğu Asya uzmanımız sensin. bana bir bozuk para versene, şuraya dilek atacağım. Vallahi mı? Var mı? Vallahi sen bana ver parayı, ben senin dileğini yerine getiririm. TL atalım ya. TL mi? Tabii ya, at. Türkler her yerde. Buram niye açık? Sen mi açtın? Ben bunu? açmadım aşkım onu. Evet, arkadaş bir dilekte bulunacak. Sudan aldı. Ay az kaldı, ayağımla basacaktım şuraya ya. Ha, olay bu mu? Sorsana neymiş? Bu işte olay ya. Geldi buraya, dizini koydu. Suyla yüzünü yıkadı. Burada bir arınma var yine bak. Var kesin. Şimdi arkadaşlar. Ha canım. Nasıl? Heh, Evet, duruşumuz bu. güzel yoga hareketi bunlar hep. Evet. Kendisi cennetin kraliçesi olarak bilinen Allah Allah. bir tanrıça. Denizlerin tanrıçası. Aha. Denizlerin kraliçesi Mazu. Bu tapınak da Mazu'ya adanmış. Burada insanlar geliyorlar, şu şekilde duruyorlar. Sudan alıyorlar. Dileklerini, adaklarını artık neyse. Allah kabul et. Mazu Dileğin. kabul etsin mi diyorlar sonra. Mazu kabul etsin diyoruz. Balıklar ne iş? Kaplumbağalar, balıklar. Bitiriyor beni şu renkler ya. Şu renk, Evet, çok renklilik renkli beni gerçekten. öldürüyor ya. Dilek dilemedim ben. Bir dile Dileyim bakayım. ya, ne olacak? Güzel bir şey dile. En azından kazanan kuponları yatırsın ya. Para atıyorum. At. Bir lira. At be. Şurada paralar var, bozuk paralar. Dilek dileyip Bozulmasın, atıyoruz aralar galiba. dileksin sen de. At aşağı. Aa, Cihan içerisi dolu ya. Görmedim. Çok heyecan yapmaya geliriz akşam tabii. Evet, dileğimi diliyorum. Şöyle duralım. Diledim. Hepimize sağlık diledim. Allah kabul etsin Bütün diyoruz. yolculara sağlık diledim. Sağlık diliyoruz hepimize arkadaşlar. Şimdi içeri giriyoruz. Burası Güneydoğu Asya'nın en büyük, en önemli tapınaklarından birisiymiş arkadaşlar. Çok Çin tapınağı. renkli, çok güzel. Şöyle bir mimari çılgınlık. Çin tapınağı, Budist tapınağı yani burası. Evet. 1900 kaçta? 89'da galiba. Evet. Hemen bakalım. 1989 yılında açılmış. 6 katlıymış. 4. Altı kat mı? katta yine Mazu'ya rastlayacakmışız. Çıkıyoruz mu? Bakalım mı? Yok, şuna çıkıyoruz. Çık, Önce ben mi çıkayım? çık. Ama çanta manta çok şey ya. Ver çantanı bana. Burada neden böyle bir şey var? Yukarıda 3 kiloya kadar. 3 kiloya kadar tartıyor. Bizim burada diyor kimse 3 kilodan ağır çekmez hesabı. Hani burada diyor graviteyi, yer çekimi unutun. Çık bakayım sen, seni kaç Belki çıkacak? de ruhları gösteriyor. Ruh kilosu. İşte orada var bir şey. Benim Sadece ruh 3 kilom. kiloya kadar. Benim de ruh kilom Sen, aynıymış Cihan. evet 3 kilo. İyi, sevdim. Güzel. Güzel. Nasıl okunuyor bu? Tianhou. Öyle mi? Tianhou. Tianhou. Çin'e gidersek öğreniriz ya. Tianhou. Normal apartman gibi bir şey bu Ebru. Evet. Ha? Öyle değil mi? Nasıl olacaktı? Yanlış mı biliyorsun? Ne bileyim ben, temple deyince ben böyle hani daha süslü müslü bir şey zannettim içine. Evet, içi pek süslü değil. Ofis falan diyor. Dışına daha çok önem vermişler diyelim. Evet. Evet, bak yine şortlarla, eteklerle, böyle üstü açık bir şeylerle giremiyoruz. Erkekler istediği gibi girebiliyor mu? Erkekler girebiliyor, gördüm.
Tütsü kokuyor. Evet. Güzel. Her yer kıpkırmızı ya. Çok güzelmiş. Bak burada tütsülerini yakmışlar, dileklerini dilemişler. Şu abimizin dileği kabul olmamış, yazık ya. Kimin? Şunu. Nereden anladın? Sönmüş bak. Aa, sönenlerin dileği kabul olmuyor demek mi oluyor? Öyle yorumladım. Güzel bir yorum ama. İyi yakaladın ha. Çıkaralım ayakkabılarımızı. Ayakkabılar çıkıyor burada. Hani burada 4 yazıyor Cihan? Özellikle 4 yaz. Biz bir bilgiyi verdik mi o 4 bilgisini? Vermedik, hemen verelim. Hemen verelim. Arkadaşlar Çince'de ölümle 4 kelimesi söyleniş olarak birbirlerine çok yakınlarmış. O yüzden gündelik hayatta 4 demezlermiş, kullanmazlarmış çok. İkisi de şöylemiş hatta, yanlış bilmiyorsam si ikisi de. Evet. Ama bir tanesinin tonlaması biraz daha farklı. Yani bizdeki Si. mesela ölüm, ölüm gibi. Ha. Evet. O Evet. yüzden çağrıştırdığı için 4 rakamını kullanmazlarmış çok fazla. Asansörlerde falan yok bizim, mesela. Evet, asansörlerde yok. 3A yazıyor. 13A Telefonlarda? yazıyor. Telefonlarda bilmiyorum. Hadi telefondan da çıkarsınlar da göreyim bakayım. Ama burada sadece 4 yazıyor. Enteresan Belki değil mi? de burada ölümle yaşamla ilgili bir şey söylüyordur. Onunla ilgili olabilir. Lütfen 4 tane çubuk alın demiş mesela. Alalım mı? Yani alalım mı? Yok almayalım. Ölüm Almayalım. dedim. Neyse. Almayalım. İçeri girdik şimdi arkadaşlar. Burada insanlar ibadet ediyorlar. Direkt karşımızda bizi denizlerin kraliçesi, denizlerin tanrısı karşılıyor. Hemen sağında ve solunda da merhamet tanrısı ve kıyı tanrısı var. Tek tek hepsinde dua ediyorlar. Önce Evet. birinde, sonra birinde, sonra birinde Şey gibi, kıyı tanrısı işte denizler için. Pardon, deniz tanrısı var. Kıyı tanrısı, öbürü bereket tanrısı. Merhamet tanrısı. Bereket mi dedim ben biraz önce? Bereket dedim galiba. Ha, merhamet tanrısı, pardon. Aman burada olay çıkıyor, Önünde bir bereket. şeyler gördüm ya, o yüzden bereketli geldi. Bak bunlar kesin Türk. Bayağı Türk varız ha. Malezya'da bayağı Türk varız Evet, arkadaşlar. çok var. Ne güzel, gurur verici bir şey. Türklerin böyle dolaşabiliyor olması. Her yer Türkiye'den ucuz olduğu için. Bu şimdi ne tanrısı? Kıyı tanrısı ya da merhamet tanrısı. Öbürüne bakalım bir de neymiş. Ha, kendine bir şey mi geliyor? Nasıl? Yani içinden bir tane çubuğu mu seçiyor? Bir şekil duruyordur mesela çubuk. Evet, çek bakalım Şimdi şansını. bunları böyle atıyoruz. Evet, Şu şekilde. tamam. Ve bir tane çekiyoruz. 9. Benim uğurlu rakamım. Dokuz Önüme mu? geldi. Evet Cihan. Evet. 9. Sonra? Şimdi buradan 9'u çıkarıyoruz. Restoran bölümüne falan çekiyor Ve olmasın? benim falım çıkıyor. Çıkarlarınızı sizinkinden farklı olan kişilerle ittifak kurmamalı veya ortaklık yapmamalısınız. Aksi takdirde sonunda ayrılık ve kırgınlıkla sonuçlanacaktır. İş takibi, ortaklık başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Güzel. Ticaret hukukunu buraya kağıda döküp şey yapmışlar. işte. Onur ve likayat, ince umut. İş arama çok rekabetçi. Güzel. Abi Çinli diye boşa demiyorlar. Ekonomiden adamların her Değil şeyi mi? ekonomi Evet, işte. her şey işe bağladı. Hiç aşk, meşk hiçbir şey yok mesela. Güzel. Olsun. Mutlu mutlu yaşıyorlar Evet. Çin'de. Böyle. Hadi sen de çek Ben de bir bakayım. tane. Ben de çekeceğim. Merak ettim. Bana ne çıkacak. ...57 çıktı bana da. 57. Bunu geri buraya koyuyorum. Aa, ben koymadım. Dur koyayım. Bir Koy sen saniye. 57. Evet ben de okuyayım bakayım neymiş. Rid yourself of fidgeting feelings, of uneasiness. Only a contained mind and a peaceful life will lead you to success. So, cheer up and what's more, you are blessed with the grace of guardian angel in your venture. İster misin? Bunu geri buraya mı koyacağım? Yok. Hayır, onu alıyorsun. Ben aldım alacağım. Onu Alıyor muyum? alıyorsun, Ha, benim evet. oldu bu. Evet. Aa, her gün burayı tazeliyor ben böyle. Üstünde birkaç tane var. Vay be. Mesela şöyle göstereyim. Bizim ülkede olmayan bir motor türü buldum size arkadaşlar. Bakın Tek tek bakalım. motorlara mı bakıyorsun, bizim ülkede var yok? Neymiş o? RSX. Honda'nın RSX modeli. Güzel bak. Cihan, sanayici misin sen? Sanayici mi? Ha.
Ne alakası var aşkım sanayicilikle? Nasıl bilirsin hangi motorun olup olmadığını? Yok bizde bu. Nereden biliyorsun? Yazıyor işte RSX, böyle bir şey yok bizde. Bütün motorlardan haberdar mısın? Ya Honda'nın motorlarını biliyorum aşkım. Eski Honda'cılardan kim kaldı ya? Kim Kardashian? Allah. Hadi nerede Kim bu pazar? Kardashian kim ne? Kim Kardashian Amerika'daki başkanın karısının kızı. Kim? Kim gerçekten? Bağlantılı biri. Kim? Şebekeden, içeriden, Ankara bul bizi. Aşkım yeter yürüdüğümüz. Nerede Tamam bu? tamam az kaldı. Sen de var ya bütün dünyayı yürüyerek gezersin. Şurada bir pazara gideceğim, 2 eşofman alacağım dedim. Ya ondan mı Hemen oldu? yoruldum diyorsun Galiba Cihan. ondan oldu, evet. Kuala Lumpur, Kazağın biz kepçe. Ebru'nun filli eşofman altını bulacağız diye. Hayır sadece o yüzden değil. Şu anda bir Çin sokağına gidiyoruz. Çin Çin sokağı. kültürünün yaşandığı bir yere gidiyoruz. Çin yemeklerinin olduğu bir yere başla gidiyoruz. desene bana bunu Ve ya. aynı zamanda Çin pazarı. Çin pazarlarını severim. Elektronik var mı içeride? Bilmiyorum, göreceğiz. Çin dediğin elektronik üstatlığı olması lazım ya. Tekstil falan mı? Burada arkadaşlar yayalara yeşil ışık çok kısa yanıyor. Yani şuradan şuraya geçerken koşmanız gerekiyor. O kadar az yanıyor. Çin pazarına yaklaştıkça içini şöyle bir şey dolduruyor mu? Nedir? Kelime oyunu yaptım. İçini, Çin. Aa, Almadın onu. çok kötüydü ya. Yok, o herkesin alabileceği bir şey değildi o. Çok kötüydü gerçekten. Bunu sadece Nazım türünü bilen, Nazım mıydı o? Şair arkadaşlar bilir bunu hocam. Ama Bak, biraz burada daha da güzel vurgulaman gerekirdi. BMW, çakma BMW bu. Gerçek gibi ha. Küçük bir motor ama olsun. Bir dahakini öyle yapacağım aşkım. Önaha hey. Aslan Kralı seslendiren çocuğu bulduk şu anda. 100 metre kaldı. Ha, bak orada laf atıyor. Burada şarap mara içmek yasak mı? Şimdi biraz bir sosyal olaylardan hiç bahsetmedik bak. Malezya şeriatla yönetilen bir ülke dedik. Evet. Ama şeriat kuralları sadece burada yaşayan Müslümanlar için geçerli. Yani Evet. buradaki Çinliler ve buradaki Hintliler bu kurallara tabi değiller. Değiller. Müslümanlar için de sadece ailevi meseleler, kişisel meseleler, işte neydi o babadan kalan şey ne deniyor? Miras meseleleri. Miras meseleleri, evlenme, boşanma. Bu gibi kanunlar, kanunlar şeriat için, kanunlarını evet. kapsıyor. Mesela ben şey duydum, burada mesela taksici arkadaş Ebru'ya siz bana dininiz ne dedi, Müslümanız dedim. Ebru için dedi ki ama senin karın açık dedi. Ben dedim benim karımdan sana ne lan hödük dedim, demedim. Sonra dedim ki evet dedim açık. Aa dedi bak mesela bizde dedi burada Müslümansan eğer kesin kapalısındır dedi. Hani kapalı bir kadın Müslümandır. Ondan sonra içki konusu. İçki kesinlikle içilmez dedi. Evet, Ben içmiyorum mesela dedi. burada Malaylar Çinlilerle ya da Hintlilerle evlenemiyorlar da. Evet. Yasak. Yasak ha? Sadece evet Müslümanla evlenmek zorunda. Yine şöyle bir şey var. Bazı imtiyazlar var burada orijinal Malaylılara. Eğitimde, sağlıkta değil mi? Evet. Ve çalışma koşullarında bazı farklılıklar gösteriyor. Malaylılar daha kıyaklı diyelim. Diğer uluslar, diğer ulus mu denir ona? Diğer milletlerden olan Hintli ve Çinli arkadaşlarımız da biraz daha burada şeylerde çalışıyor diyebiliriz. Mesela bir McDonald's'a örnek veriyorum, atıyorum. McDonald's'ı da yerel bir Asya restoranına diyelim. Restorana gittiniz diyelim. Yan masanızda milyoner bir Çinli görebiliyorsunuz. Evet. Ya da kasada çalışan bir Malaylı görebiliyorsunuz ya da temizlik yapan bir Hintli görebiliyorsunuz. Böyle anlatabiliriz Evet, galiba. değişik. Biz gördüğümüzü anlatalım. Kim ne anlarsa onu kapsın. Geçiyor muyuz? Ya da bizim gibi bir davar görebiliyorsunuz böyle ışık beklemeden geçen. Dikkat. Burası mı China Pazar? Burası. Evet, gelmişiz. Şu anda Petaling Pazar'a geldik arkadaşlar. Burası Çin pazarı ama aynı zamanda Çin kültürünü taşıyan başka şeyler de var. Yani yemeğini de görebiliyorsunuz. Bolca insanına da rastlayabiliyorsunuz. Öyle mi? Ve çok turistik de bir yer. Yani sadece pazar deyip geçmeyelim. Çok fazla çakma eşyalar var. Bir çeşit ben burayı böyle bir ilk girişte kapalı çarşının açık versiyonuna benzettim. He. Baksana. Gözlüğü keşke buradan alsaydık ya. Aa çok güzel şeyler var. İşte. Evet. İşte. Öyle çok şey girme de geçirmesinler. Ve Doğru elini evet. boş. Bir sonrakine Çok heyecan girelim. yapma. Çok heyecanlandım. Soralım. Excuse me, how much are these? 25. 25 neydi? 270, 280 lira. Thank you very much. 280 lira yani 200 liraya aldığını varsayalım sen bunu. Pazarlık yaparız diyorsun. Yani 200 liraya alırız. Türkiye'de var mı bunlardan?
Vardır ama daha pahalıdır. Ben genelde hep Asya turuna çıktığımızda onları yedeklediğim için Evet. Türkiye'de hiç bakmıyorum. Varsa da pahalıdır değil Ve mi? herkes bana soruyor, Ebru bu eşofmanlarını, bu altlıklarını, şalvarlarını nereden alıyorsun diye. Evet. İşte buralardan alıyorum arkadaşlar, pazarlardan alıyorum. Benden link istiyorsunuz ama veremiyorum. En son köy evinde oturuyorduk hatırlarsınız. Orada almıştım bu cüzdanı. Gömmek Malezya kısmetmiş. Burada da gömeriz diye umut ediyoruz. Şöyle son durum bu. Gömüyor muyuz burada? Evet, O lütfen zaman alalım artık. bir cüzdan, tamam. Cüzdan fiyatı da sorayım. Şu çantaya şu anda daha yakınım ama Cüzdan almayacak mısın? Cüzdan da al, çanta da al. cüzdanı da başka esnaftan alalım, o da kazansın be. Tamam, peki. Şimdi ya da bir fiyat baktık. Bu 220 lira burada şu yan çanta. Az Evet. daha ileride birkaç tane daha bakalım. Tabii zaten pazar öyle gezilir. Evet. Önce 2 tur atarsın, sonra alışverişini yaparsın. Öyle bir de biz Bu çok Çin heyecanlı pazarı girdik. olur, Türk pazarı olur hiç fark etmez. Lütfen. heyecanlıyım. Benim gibi pazar gezmeyi sevenleriniz var mı? Ben o kadar çok seviyorum ki. Gerçekten mi? Yok, pazarın gezmesi neyse, işini alacaksın, uzayacaksın, gideceksin pazar dediğin Çok o ya. seviyorum ya. Ne var ne yok her şey pazarda vardır Cihan. Allah pardon. Her şey. Bu çok mu renkli? Yok, bence siyah beyaz, ben onu öyle görüyorum. Nasıl? Yani bana gitmez mi bu? Gider aslında, niye gitmesin? Tamam o zaman bir tane sen seçsene. Bu renk mi? Mavi çok güzel. Ya ama hemen hemen başından savuyorsun Yo, beni. şu da çok güzel bak, şu Bu mu? alacalı bulacalı Bu dediğimiz. mu? Evet, o da çok güzel. Bu ha? Evet, bunlar Bu biraz şalvarımsı 25. Kaç dedi bunu? 20 mi dedi, 25 mi? ya. 25. 25 ringgit dedi arkadaşlar buna, yani 280 lira. Ben de bir tane şort aldım. Can I take this? Deniz şortumu Türkiye'de unutmuşum. Ben de şunu aldım. Buna da 30 dedi. 39 demişti. 30'a Yes. düştü. Aslında daha zorlasak düşürür de. Bu sıcakta ne ben uğraşacağım daha fazla. Ne Thank onu you, uğraştıracağım. terima kasih. Trimakasi bu 30. Bu 25, 55 ringgit vereceğiz şimdi arkadaşa. Al. Böyle. Bak bakayım. Bence çok güzel oldu. Tamam. Bence süper oldu. 55 ringgit. 50 ringgit together ya. Olmadı. Kullan onu, kullan onu. Aman. Pazarlıkları kullan. Yok gerek yok ya. Sıcak da hemen bekliyor. İşler zayıf satı. Ama şöyle düşün fazla satıyor sana. Ne demek fazla? Tabii fazla satıyor. Turistsin sen. O zaman. Turist, sen turistini bil. 55. Neyse giyecek bir şeyimiz olmadığı için alıyoruz şu anda. Yoksa ben hiç sevmem dolandırılmayı. Bir de benim şort mayomu son dakika kim çıkardı çantalardan ya? Ben mi çıkardım? Çanta hafif olsun diye her şeyi çıkardık. Burada bir sıra var. Çok merak ederim hep. Böyle Ya bir çiğ yerde köftedir. sıra olduğu zaman onun tadını çok merak ediyorum. Alt tarafı kurabiye ne kadar güzel olabilir. Ya işte Ama reklam, kokuya reklam. bak Cihan. Sen tereyağı sevmezdin. Ne oldu, kokuya bak diyorsun şu anda? İnanılmaz kokuyor. Paso tereyağı kokuyor. Şimdi bir şey Orijinal koktu. bir kurabiye kokusu. Ya sen de var ya, kendin beğenince güzel oluyor. Ben bir kurabiye beğenince benimkini Kıbrıs'tan Şimdi aldım. sıra var ya ben o yüzden böyle bir Tabii. şey oldu. Ama çok güzel Senin kokuyor. bu her yerde ya. Ne o? Bina. Evet, MyBank. MyBank'e parasını koyanlar kazandı arkadaşlar. Malezya'da. Ne kadar sıra var? Yani 5 Olmaz dakika değil bekleyelim mi? sıkılana kadar. Gerçekten bekleyecek misin? Bekleyelim, bak çok güzel bir şey benziyor. Baksana milyonlarca insan var ya. Kurabiye canavarı, kurabiye canavarı olur, böyle bir şey görmedim. Cihan bu sıra beklenmez ya. Vallahi ben hayatımda herkesle hiçbir şey dalga için bu kadar geçerdim. sıra beklemedim, biliyor musun? Senin için dahil Herkesle bu. dalga geçerdim ben böyle sıra bekleyen insanlarla ve şu an buradayım. Bekleyelim bakalım. Ama Cihan yüzünden buradayım. Gördünüz şahitsiniz. Çok da yavaş ilerliyor ha. Halbuki çok basit değil mi? Koy, ver, koy. Künefa diye bir şey var. Künefeye mi benziyor Pardon, diyorsun? pistachio künefa. Künefeye benzemiyor. Niye bugün bir yerde gördük künefeyi künafa diye satıyorlardı? Evet, o gerçek künefe. Evet. Bu ismini hiç almış sadece. Belki içerisinde öyle bir tat vardır peynirli. Allah Allah. Tabii neden olmasın? O zaman sen kahverengi çikolata dediğini ondan alalım. Ben ortadakinden istiyorum. Küçücük de bir dükkan ya arkadaşlar şuna bakın. Küçücük. Ama sıra sürekli bir sıra var. Soft cookies. Freshly baked. Taze yapılmış yumuşacık kurabiyeler dükkanı. Buraya gelirseniz mutlaka gelin. Gerçi önce biz Bir dur tadına önce bir bakalım. yiyelim ya. Tadına bakalım. Ama biz bu yorgunlukla ne yesek bize şu anda bir yere oturacağız, kahve içeceğiz, bunu yiyeceğiz ya. Ne yesek tatlı gelecek bize, ben sana söyleyeyim. Ya şimdi bu kadar sıraya insanlar ay nereye çekiyorum? Bu kadar sıraya insanlar boşuna beklemiyorlardır diye düşünüyorum. Yoksa sürü psikolojisi mi? Mesela biz de bekliyoruz. Ama boşuna da Geneli olabilir. buralı ama turist yok pek. Ha, doğru Cihan. Bir turist bunlar şu an önümüze bak, hay hay dedi. Bakın kaç tane var göstereyim. Dur. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çeşit var.
Herkes ne istediğini çok net biliyor, biz bilmiyoruz Evet. diyor. Bir alan 3 tane alıyor. Bu kadar sıra 3 tane bekledik. alalım. Bir tane de tiramisu alalım. Can we have one? And bir tane daha söylüyordun. Hangisi? Tiramisu. And this hazelnut crunch. Yeah. Thank you very much brother. Thank you. 3 tanesi ne kadar tuttu? 3 tanesi 400 35. liraya yakın. 35. İyi para. Evet, Adam pahalı çok da yani. güzel yere dükkan kurmuş vallahi. Güzel. Para basıyor. Tadını çok merak ediyorum. Bakalım mı şu köşede? Aa bak kahve içiyor adam. İçeride bir tuhaf bir şey işte. Ama o tuhaf bir çay ya. Çay Yok, değil mi? çorba içiyor adam. Çorba mı? Bak. Evet, kendimizi bir türlü kurtaramadığımız otelimize geri döndük arkadaşlar. Kaç gündür buradayız? 3 mü? 4 mü? 3. Bak oteldeki hikayemiz ne biliyor musunuz? Gelmeden önce bir gün rezervasyon yaptırdık. Geldik, bir odaya yerleştik. Ondan sonra odayı çok beğendik. Dedik ki resepsiyona gidip. Bize dedik bu odayı bir gün daha ver. Hayır dedi, vermem. İyi dedik, sen misin vermeyen? Girdik internete. Aynı otelde ama farklı odaları kiralayan başka bir firma bulduk. Oradan yine şu binada, o büyük binada başka oda tuttuk bir gün. Ona geçtik. Bu sabah ondan çıktık. Yine ilk gün kaldığımız odayı bulduk. Evet. 2 gün onu tuttuk şimdi. Yarın da orada kalıp ondan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Hoş geldik otelimize. 2 binadan oluşuyor. Kuzey Suites diyor. Güney Suites diyor. Biz ilk gün şurada kaldık. İkinci gün burada kaldık. Şimdi tekrardan buraya gidiyoruz. Farklı 3. odamızda kalacağız ama bu sefer 2 günlük tuttuk odayı. Bizim eleman yok orada, başka biri var. Çantalarımızı alıp odamıza çıkacağız. Sağlamsın. İyiyim. Thank you very much brother. See you. Going up. 26th floor. Şimdi size kaldığımız yeri göstereceğim. Daire turu efendim. Mutfağımız burada. Buzdolabımız burada. Çamaşır makinemiz de hemen şu kapının ardında. Cihancığımın çalışma masası ve de yemek masamız. Salonumuz burada. Yine muhteşem bir manzaramız var. Yatak odasının camından göstereceğim. Koltuğumuz ve televizyonumuz. Ve yatak odası. Tuvalet, banyo da burası. Buranın geceliği 1300 lira. Evet biliyorum çok şaşırıyorsunuz. Biz de her seferinde çok şaşırıyoruz. Şöyle bir de manzarayı göstereyim size. Muhtemelen bugün gezdiğimiz her yeri buradan görebileceğiz. Şöyle çok da güzel bir manzaramız var. Evet hazır mıyız? Her zaman hazırız. Saatlerce sıra beklediğimiz kurabiyeleri Değer diye düşünüyorum. deniyoruz. Güzel. Çok güzel. Çikolata dolu benimki. Aa bende hiçbir şey yok. Bu seninki sade. Biz örümcek adamla kedi kız. Merhaba. Merhabalar. Ben kendimi çok çirkin gördüm böyle, bir de korkunç. O kadar yakın tutma. Biraz uzaklaştırayım. Bütün defolarımız çıktı. Benim millet böyle olmuyor ha. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Sonuna gelmiş gibi. Dolu bir video oldu. O yüzden bence bir beğeniyi hak ettik. Bence bir beğeni, bir like, bir abonelik hepsini hak etmiş olabiliriz. Bence de öyle. Yorucu ve de sıcak ve de iyi ama bir o kadar da heyecanlı ve de galeyan dolu geçiyor günlerimiz. Haftaya çok daha güzel bir yerdeyiz. Yavaştan adalara doğru gidiyoruz diyebiliriz. O zaman görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. pek iyi bakın arkadaşlar. Muah. Bay bay. Barbara tersten size güle güle dedik. Kimin tersi? Kimin tersi? Hadi yorumlarda buluşalım. Kim kimin tersinde yatıyor şu anda? Kimin ayakları dışarı bakıyor? Sorulara gel. Kimse görmeden. Bye. Bye bye.